Efendim günaydınlar ya da tünaydınlar. Beklettim kusura bakmayın. Yayında emeği geçen herkes burada olduğu için bugün şöyle bir montajda şu 5G'de falan ufak tefek aksilikler oldu mu tabii biz ne oluyoruz? İyi olmuyoruz. Olsun. Şimdi sabah neye uyandık? Yine bir operasyon. Yine bir yasaklı madde ve fuhuş operasyonu. İsimler yine önemli isimler efendim. Bakın kimler var. Simge Sağın, Melek Mosso. Bu ikisi de biraz tabii biliyorsunuz cüretkar isimler. İbrahim Çelikkol, onun da çok erotik dizileri var. Deha Bilimler, gece hayatının önde gidenlerinden. Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi, Hacı Süleymanoğlu, Bengü Erden. Bildiğimiz en ünlüler bunlar efendim şu anda. Şimdi eee, başka neler oldu derseniz dünden bugüne. Bu Kadayıfçıoğlu cinayetiyle ilgili bazı gelişmeler var. Hemen onları da sizinle paylaşayım. Eee, Bilal Kadayıfçıoğlu ve kardeşi yurt dışı numaralarından gelen bazı telefonlar nedeniyle savcılığa başvuruyor. Şikayet dilekçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından aranarak açık şekilde tehdit edildiklerini söylüyorlar. Soruşturma dosyasına göre şöyle bilgiler giriyor efendim. Tehditler organize bir yapı yani bir mafya yapısı tarafından gerçekleştiriliyor. Nitekim Ataşehir'de Kadayıfçıoğlu ailesine ait şirket binasının yakınında yakalanan 16 yaşındaki şüphelinin üzerinden uzun namlulu bir silah çıkıyor. Yani cinayeti işleyen Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun yani futbolcu cinayetindeki ailesine karşı tehdit ve şiddet ve organize bir mafya grubu tarafından. Bir iddiaya göre bu grup içinde Daltonlar çetesi deniyor. İddia bu yönde. İş yerlerinin etrafında dolaşan şahsın üzerinden de uzun namlulu tüfek çıkıyor. Bu iddia yeni. Garip bir olaya dönüştü. Bayağı bir dallandı budaklandı. Bakın. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede 16 yaşındaki silahlı şahsın Daltonların lideri olduğu öne sürülen bir şahıs, ismini vermeyeceğim, bir iddia çünkü. O şahısla Daltonların lideriyle, o çetenin lideriyle bu 16 yaşındaki çocuğun görüşmeleri ve bağlantıları ortaya çıkıyor. 16 yaşındaki çocuğu, şimdi suça sürüklenen çocuk kavramını hep konuşuyoruz ya. Organize bir mafya çetesinin 16 yaşındaki bir çocuğun eline uzun namlulu silah verip onu tehdit ettiği kişilerin, ki bu kişilerin oğlu cinayet işlemiş düşünün yani. Hani tehdit ettiği kişiler de e, çiçek papatya toplayan insanlar değil. Güçlü kuvvetli insanlar. 16 yaşındaki bir çocuk, okulda olması gereken bir çocuk. Hangi motivasyonla, cebinde kocaman uzun namlulu bir silahla gider kardeşim? Cinayet işleyen çocuğun ailesinin, evinin, iş yerinin önünde nöbet tutar ya. Bu nedir? Biliyorsunuz bazı alışveriş merkezlerine 18 yaşın altının girmesi yasaklandı. Duydunuz değil mi bunu? İstanbul'da. 18 yaşın altına almıyoruz diyorlar artık. Yani ne yaptıkları belli değil. Herkesi rahatsız ediyor diyorlar. Şimdi suça sürüklenen çocuk budur. Alıyorsun çocuğu zorla suça sürükleniyorsun. Yani sosyopat falan değil. Biri çalıştırıyor bunu bayağı. Emirleri çıkmış. Bu Daltonlar çetesi iddialara göre adı verilen grupla yazışmaları çıkmış. Özel yazışmaları çıkmış. İş verdiği ortaya çıkmış. Çocuk 16 yaşında ya. Biz şimdi 21 yaşında vefat eden, korkunç bir cinayete kurban giden bir futbolcunun yasını tutarken bunun arkasından o aileden birine zarar vermek için 16 yaşında kendini yakmak üzere olan bir çocuk yakalanıyor. Uzun namlulu silah. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Yani nasıl bir dünyada biz yaşar olduk? Ben hayret ediyorum. Devam edeyim. Başka bizi ilgilendiren ayrıntı var mı? Farklı ülkelere ait numaralarla iletişim kayıtlarının bulunması soruşturmaların kapsamını genişletmiş. Eyvah eyvah diyorum ya. Yani bir de üstüne üstlük bu 16 yaşındaki çocuk farklı ülkelerle falan görüşüyor telefonda. Biliyorsunuz cinayet işlendiği sırada
Katil zanlısının babası, Alaaddin'in babası yurt dışındaydı. Londra'dan apar topar geldi falan filan. İzzet Yıldızhan, amcasının arkadaşı ve kirvesi telefon konuşmalarıyla Beşiktaş'tan işte kaçırılacak edilecek filan diye ortaya çıktı. Şimdi de öldüren ailenin etrafında bir katil zanlısı geziyor. Bunun da Daltonlarla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Peki kim tutar? Futbolcu çocuğun ailesi gayet mazbut değil mi efendim? Kendi halinde. Hani ağlayan, üzülen, hani maddi manevi olarak mütevazı bir aile. Şimdi koskoca mafya çetesini tutacak güçte bir aile değil futbolcu çocuğun ailesi. Peki katil zanlısının ailesine zarar vermek için koskoca böyle şanlı şöhretli mafya çetesini kim kışkırtır ve tutar diye düşününce benim aklıma bir şey gelmiyor. Aleyna hapiste. Bu arada çocuğun fotoğrafları çıktı. O da çok enteresan. Aleyna tırnak yaptırırken, takma tırnak yaptırırken tırnak stüdyosunda. Aleyna sağa sola giderken hep arabada. Şöyle bir şey söyleniliyor. Bunu bazı erkekler yapar. Hani Blok 3 falan da söylüyordu ya röportajlarında. Bu Vahap'ın yani rapçinin eski sevgilisinin Aleyna'ya eşlik edemediği ortamlarda göz kulak olsun, sahip çıksın, aman yanlış olmasın diye hani sanki koruma gibi. Sanki bir sağa sola bakmasın, oraya buraya şey yapmasın gibi hep ona eşlik ettiği söyleniyor. Blok 3'ün bir röportajı vardı bak bu aklıma geldi ben bu haberi duyunca. Şey diyordu benim kız arkadaşım taksiye binemez. Allah Allah diyor röportaj yapan kız. Nasıl ne olacak? Bizim elimiz armut mu topluyor? Hadi bizim elimiz armut topluyor. Bizim çoluk çocuk arkadaşlar ne iş yapıyor? Yollarız birilerini götürür getirirler filan diyordu bak. Aynı kafa. Yani kız arkadaşıysan tek başına dolaşamıyorsun. Muhtemelen hayatını kaybeden bu delikanlı da Aleyna'nın peşinde dolaşıyordu. Dostlukları da öyle pekişti. Aleyna ifadesini değiştirmiş. Ben ona ayakçı demedim, ayak işlerini yapıyor demedim. Sadece işte yardım ediyordu, beni de yalnız bırakmıyordu falan. Bazı fotoğraflar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi kuaföre kadar giriyor çocuk. Tamam da ama bu kadar da değil. Arabayı o kullanıyor. Yani kadının günlük hayatının her yerinde vefat eden futbolcu gencin olduğunu görüyoruz. Koruma gibi yani. Garip, garip. Bakayım bu işin altından ne çıkacak yani. İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi devam edelim. Başka ne haberlerimiz var diye. Nilperi Şahinkaya. Biliyorsunuz özellikle Cem Yılmaz'la birlikte çok parladı. Kral Kaybederse de Özlem'i oynadı. İkinci eşiydi galiba Halit Ergenç'in değil mi? İkinci eşini oynadı. Ondan sonra iyice parladı yıldızı. Değişik bir kız, hareketli bir kız. Bir dönem madde bağımlılığıyla ciddi mücadelesi olduğu duyuldu. Nilperi Şahinkaya erkek arkadaşının ki bayılıyordu erkek arkadaşına sarmaş dolaş her ortamda filan birlikte oluyordu. Modern bir kız, iyi eğitimli bir ailenin kızı, kendi de eğitimli bir kız. Utanmadan hani bazıları böyle el ele bile zor tutuşur ya o sarılıyor boynunu öpüyor. Kırmızı halıda resim çekilirken çocuğu kucaklıyor sarmalıyor filan. Sonra tuttu dedi ki bakın arkadaşlar ya bu dereceye geldi mi insan ilişkileri ya. Benim sevgilim mobil bankacılığımın şifresini alıp mobil bankacılık üzerinden beni dolandırdı. Milyonlarca liramı çaldı dedi. Ya şimdi artık insanlar öyle bir hale geldi ki eve arkadaşın, tanıdığın, konu komşu giriyor böyle bakıyorsun arkadaş. Ne oluyor diye. Hani eskiden yatak odana sokardın. Kasa diye ziynet eşyasını saklamak diye bir şey bilmezdik abi. Millet kapıları açık uyurdu gezerdi. Konuya komşuya öyle giderdi. Ne hale geldik? Koynuna aldığın, sevgilim dediğin, aşığım diye bütün Türkiye'ye haykırdığın adamı mobil bankacılık üzerinden milyonlarını çalmakla suçluyorsun. Ve dava açıldı. Şimdi babası büyükelçi falan galiba evet. Gel bakayım. Gel bakayım gel sen gel bebişim benim gel. Şimdi açıyorum çocuğu ve veriyorum efendim burada. Tabii ki inkar ediyor. Ben kaçmadım kaybolmadım diyor. Çocuğun sıra kadem bastığı söyleniyor.
Çocuk diyor ki buradayım, bir yerde değilim, ama konuşmaları falan acayip böyle tekliyor, kekeliyor, bir sinir harbi içinde. Zannedersem kusura bakmayın öncelikle. Çok çirkin bir haberle bugününe başladım. Gerçekten zaten hani ilişkimdeki yaşadığım stres ve sıkıntıların işte ilişki sonrasına aktarılması, önce bir polis muhabbeti, ardından bu muhabbetin çıkması falan, yani bilmiyorum neden hem Nilperi'yi hem de benim tarafımda beni üzmeye çalışan insanların sebebini tam olarak anlayamıyorum. Nasıl bir kıskançlık, nasıl bir hasetlik diyeyim artık, yani neden böyle bir şey yapıldığını kesinlikle bilmiyorum. Ama yani hakkında çıkan haberlerde ortadan kayboldu diyorlar. Ben ortadan falan kaybolmadım. Kendi evime geri döndüm. Yani herkes görebilir. Hani kendi evimde paylaşımlarımı da görebilirsiniz. Normal daha sakin, sessiz bir hayat tercih ediyorum. Çünkü uzun zamandır kendim için yapmadığım, daha böyle sportif, daha sağlıklı, şehir hayatından biraz uzaklaşmak. Zaten beni en çok böyle yoran ve bunaltan o kalabalıktı ve oradan birazcık daha uzaklarda, şehrin birazcık daha uzağında diyeyim daha doğrusu, Beykoz tarafında evimde kalmaya devam ediyorum. Bunların hiçbiri o yüzden gerçeği yansıtmıyor. Keza böyle bir şeylerin olmuş olması, iki kişinin arasındaki ilişkide eğer böyle bir dinamik olmuş olması ne beni ne de sizi ilgilendirmiyor bence. Yani kimse ilgilendirmez. Bu benimle o kişinin arasındaki bir problemdir ya da onunla benim aramdaki bir problemdir. Bunu insanların bilmesi ya da bilmemesi hiçbir şey kazandırmaz ya da kaybettirmez hayatında. Yine söylediğim gibi hani bu tarz durumlarda bence iki tarafı da dinlemek, iki taraf dinlenmiyorsa ya da iki taraftan net bir bilgi alınmıyorsa böyle şeyleri yayılmasını engellemek gerekiyor. Çünkü çok üzücü ve çok onur kırıcı hareketler bunlar. Ama benim Allah'tan söylediğim gibi hani böyle çok vicdanım rahat. Ben üzerime düşen sorumlulukları yerine getirdiğimi düşünüyorum. İlişkimde de tek başımaydım. Hani bu konuda da birlikte yaşadık, birlikte deneyimledik, birlikte gördük. Aynı şekilde şu anda da yine tek başıma kaldım. Ve bu noktada da böyle bir hani vicdanen benim eksik yaptığımı düşündüğüm hiçbir şey yok ortada. Onu size net bir şekilde söyleyebilirim. Ha, çok kötü niyetli, çıkarcı, hayatımda yanlış tercih ettiğim, Nilperi'den önceki insanların birazcık hayatıma dahil ettiğim diyeyim. Biraz fişteklemesi ve böyle yalan yanlış şeylerle böyle ortalığı karıştırıp özellikle Nilperi'yi üzmesinden kaynaklanan bir kara dedikodu ortaya çıktı bence. Bunlar bu arada benim fikrim. Biz Nilperi ile bu konuyu hiç konuşmadık. Konuşmayı da düşünmüyorum açıkçası. O da konuşmak istemeyecektir. Çünkü o da çok üzülmüştür kendi adına böyle haberlerin çıkmasına. Ama genel olarak bakacak olursak bu tarz durumlar bence hani insanların gerçekten de artık kendilerine olan saygısını yitirmesine bence sebebiyet veriyor. Hiçbir şekilde gerçeklik payı taşımayan bir olay üzerinden bu kadar büyüterekten ve bu kadar böyle olay yaparaktan insanları böyle gaza getirmeye ya da kalplerini kırmaya bence hiç gerek yok. Önce bir olaylar netleşecek. Gerçekse gerçek olduğu görülecek. Değilse herkes oturacak ve susmasını bilecek. Yani bazı sayfalar benim hakkımda en ufak bir kanıt olmamasına rağmen sadece iddianame, yani bir iddia atılıyor ortaya. Hatta yazılı bir iddianame de yok, yani sadece bir sözlü bir yerden duyum alıyorlar. Kulaktan kulağa işte o polis geldi vesaire gibisinden. Bunun üzerinden bana damga vurmuşlar. Ben onlar için zaten yapacaklarını biliyorum. Hani o taraflarda onlara ben kendim şahsi davalarımı zaten açacağım. Bu ayrı bir konu ama genel olaraktan sadece sizden şunu rica ediyorum. Bir şeyleri tek taraflı bilmeden ya da dinlemeden böyle yorumlar yapıp ya da böyle haberler çıkartıp insanlara bence daha doğrusu şöyle diyeyim, düşmanlara bir söz sahibi vermek ya da bir mutluluk vermeye bence hiç gerek yok. Lütfen o yüzden bu hareketleri yaparken bence birkaç kere daha oturup düşünelim. Çünkü sonuçları herkes için çok ağır olabiliyor. Teşekkür ederim. Bu çocuk bir kere tir tir titriyor. Bacaklar zangır zangır titriyor. Bir yandan tamam diyor, benim için diyor kötü laflar söylüyorsunuz, hırsız diyorsunuz falan, ama bir yandan da diyor hakikaten amma konuştu ya. Kardeş yapmadım de çıkışın içinden. Bir de hızlandırıldığı halde böyle. Bir yandan da Nilperi'yi üzmek için de yapıyorsunuz böyle diyor. Yani Nilperi'yi kolluyor. Evime döndüm, sakin hayatı tercih ettim diyor. Yani Nilperi'nin şöhreti, işte kameralar, magazin istemiyorum. Sakin hayata döndüm diyor. Ayrıldık demiyor. Nilperi'yi kolluyor bir yandan. Yani çok ortadan, çok böyle yumoş yumoş, ne nalına ne mığına ne bize bir şey açıklayan bir konuşma bu. Boş bir konuşma olmuş. Ama tabii bir dediğine hak vermek gerekiyor. Gerçekten de eğer resmi bir kanıt yoksa, bir insanın işte burada telefondan girdiğine dair ve bir takım dolandırıcılık yaptığına da kimseye hırsız dememek lazım arkadaş. Ay, şimdi size bir şey yollayacağım. Çok ilgili olmuş. Bir saniyenizi rica ediyorum. Heh, bir dakika. Bu bir hanım, bak ya, kadınlar yapıyor. Eskiden ben kimim sen biliyor musun güzel kardeşim, ben kimim ha bak falan. Milletvekili tanıdığım var diyenler vardı. Bu sefer bir kadın diyor bunu. Ne oluyor? Ben sana gösteririm diyen kadın kendi gözaltına alınıyor. Çok da iyi oluyor. Bunları böyle bir an evvel yaparsanız, ha kimsin, hakikaten kimsin, gel bakayım buraya derseniz ve gözaltına alırsanız, bizde gerçekten bir bilinç, bir inanç, bir korunmuşluk, bir hak yenilmemişlik, bir güven,
bir adalet duygusu perçinleniyor, yükseliyor. Milletimizi, vatanımızı, emniyet güçlerimizi, adalet, hukuk, hak birimlerimizi daha çok seviyoruz. Gerçekten yani tekrar güvenimizi kazanmamız lazım bizim. Bazı değer yargılarımızı, inançlarımızı, saygımızı, güvenimizi, bağlılığımızı yitirmek üzereyiz. Eskisi gibi bu kurumları gözümüzde yüceltmemiz için hakikaten biraz daha sürat ve adalet görmemiz gerekiyor. Şimdi bakın. Tamam bakın önünüz boş. Bakın tersten geliyorsunuz. Abla arkandaki araba değil de tersten değil. Ya istersen emniyet Okey tersisin. Ama bakın dönüş yolunuz var. Dönüş yolunuz var. Gel Trafikten alınacaksın. Bakın dönüş yolunuz var. Dönüş yolunuz var. Kamerası da var arabanın. Okey ben zaten bir şey söylemedim. Arabamda oturuyorduk siz bana. Buradan gelin. abla hadi Allah aşkına. Efendim? Ama ben aracın içerisinde oturuyordum. Arkadan gelin. Aracın içerisinde oturmuyor muydu? Arkadan gelin. Aracın içerisinde oturmuyor muydu? Arkadaki ne bu arada? Biz tersten Şimdi arkadaş, sen milletvekilisin diye ki değil. Sahteymiş bir de kadının kartı. Yani kadındaki pişkinliğe bak. Sahte milletvekili kartı, kimliği bastırıp geziyor yani. Onu da geçtim. Farz et milletvekilisin ya. Kendi özel aracınla, makam aracınla değil, özel aracınla tersten girdin. Beni ezdin. De ezdin ulan. Hakkın var mı milletvekilisin diye böyle bir şey? 4 sene asbelkader oraya seçildin. Adını sanını bilmeyiz. Yani milletin vekilisin de hangi milletin vekilisin onu bile bilmeyiz. Böyle bir şeye senin hakkın var mı kardeşim ters yönden girip toplumun huzurunu bozmaya? Sen bu ülkenin vekiliysen benim yaptığım hıyarlıkları yapmayacaksın zaten. Ben hata ediyorsam sen etmeyeceksin. Ben uçağa geç kalıyorsam, ben işte ne bileyim şurada ters ayrıcalıklı yol kullanıyorsam, ben burada beleşe çay ısmarlıyorsam şirketin parasıyla millet sen yapmayacaksın. Birçok Avrupa ülkesinde milletvekilleri maaş bile almıyor. Arkadaş zaten bıktırdınız. Bak ben her fırsatta milletvekilleri için bunu konuşuyorum. 4 sene siz. 4 senede emekli oluyorsun. Bugünün parasıyla 500 bin liraya yaklaşan maaşınızı karınız alıyor veya kızınız alıyor. Ondan sonra o almaya devam ediyor. Sen yani sen ölsen bile 4 senede emekli ol sülalen kurtulsun. Böyle bir şey mi var? Kurum mu var ya? 4 senede emekli ol bir daha da para alma. Bir milletvekilim işsiz mi yani? Biz böyle sokakta işsizleri topluyoruz. 4 senede emekli ediyoruz. Sonra yan gelip yatsınlar diye. O da çalışsın ya. Biz nasıl bu yaşta çalışıp para kazanmak için uğraşıyorsak o da yapsın bunu. Hayırdır? Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani milletvekillerinin havaları ve civaları yani. 3-5 kişiye para harcadılar. Milletvekili oldular. Hasbelkader diye tepemize çıkıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir gelişme daha vardı. Dur bakayım yarım kalan. Hatırlayacaksınız bu Aksaray'daki basılma hikayesini. Hemşire belediyede çalışan kocasıyla komşuyu basmıştı cayır cayır geçen gün. Gelişmeler var. Gelişmeler şöyle. Kadın yurduna yerleşmiş maalesef. Aldatılan kadın. İki tarafta boşanma davası açmış. Peki aldatılan kadın niye kadın yerleştirme yurduna gidiyor? Otursun evinde zinayı yapan defolsun gitsin. Koca da ortada yok bu arada belediye çalışanı koca. Diğer kadın da ortada yok. Bunlar nerede kaçtı birlikte öyle gözüküyor. Ben boşanmazlar demiştim ama iş o kadar büyüdü ki belki de yine de boşanmazlar. Belki adam geri döner. Sonuçta kadın sığınma evinde şu an. Aldatılan kadın hemşire olan. Gelelim bir başka konuya. Yine programda dikkatimizi çekmişti, vermiştim. Sonra bana yazdı o çocuk. Hani ailemin evinde süt içmek bile aileme dokunuyor dedi. Biz onunla yazıştık. Özelden yazıştık. O yüzden anlatmayacağım. Ama bir başka 30'luğun marifetmiş gibi anlattığı saçmalığı vereceğim arkadaş. Bir genç kızımız tabii aile konutu kadına verilir ya aldatan adam çeksin gitsin. Kadın bir de çocuğuyla niye sığınma evinde ben onu anlamadım. Adam beni boynuzlayacak kendi yatağımda. Ben çocuğumu alıp sığınma evine gideceğim. Niye ki? Hayırdır? Bu rezil adam madem uymamış evlilik sözleşmesine çeksin gitsin kardeşim. Belki kadınla kaçmıştır. Ama kadın sığınma evinde belki güvenliği açısından. Adam evi basıp dövmesin etmesin diye onu da bilemiyoruz ki. Olabilir yani. Kinlendiyse bu rezalete kadına belki bir şey yapmasın diye bilemiyoruz.
Neyse, şimdi şu 30 yaşına gelip kendi özgüvenlerini sağlamlaştırmak için arada istisnalar olur. Bak, denersin, başaramazsın. Eyvallah. Çabalarsın, olmaz. Eyvallah. Uğraşırsın, geri çevrilirsin. Vazgeçmeyeceksin. Ya da 40 yaşına gelip aynı böyle 30 yaşında bir başarım yok ama kendimle gurur duyuyorum. Duyma, çünkü insan ziyanısın. 40 yaşına gelip, hayır hiç çabalamıyorsan tabii. 40 yaşına gelip ama benim çocukluk travmam var, kesin annemden. Düzelt, anasını satayım. Eğer ciddi olarak beyin kimyan bozuk değilse, şizofren, bipolar, bilmem ne, böyle bir teşhis koymamışsa sana psikiyatrlar, çocukluk travmanı da bir zahmet düzelt be. Çocukluk travmaları da böyle. Annem başımı az okşadı. Babam bana pek az kızım dedi. Ulan millet neler yaşıyor çocukken. İyi, sen bununla ucuz kurtulmuşsun. Millet neler yaşıyor ya. Millet deprem görüyor, sakatlık görüyor, kaza görüyor. Anne baba şiddeti görüyor, dayak görüyor, kötek görüyor, cinsel taciz görüyor. Az sevdi beni. Tamam, çok sevdir kendini başkalarına. Ama artık çocukluk travmalarını hallet ve millete bahane diye bununla gelme. Millet artık bu travma işini bir bahane gibi buldu. Ama benim travmam var, böyle konuşuyorsun, bir travmalandım ben. Düzelt anne, madem farkındasın yani. Farkındalığın amacı düzeltmeye başlamaktır yani. Her neyse. Şimdi burada bir hanım 30 yaşında böyle özgüven tazeliyor. Bu 30 yaşındaki çocuk vardı işte, o süt içen ve zıkkımlanmasaydın son bardağı diye aile bireyinin ona söylediği, aile evine dönmüş. Hiç olmazsa o çalışmış. İşe girmiş. Şimdi yeni de bir iş bulmuş, video çekmiş. İşe gidiyor geliyor, vardiyalı satış elemanı olarak çalışıyor. Allah yolunu açık etsin, en azından deniyor. Bu kızımız işe başvurmamış. 4 yıldır Fransa'da yaşıyor arkadaşım. Bir tek Fransızca kelime öğrenmeye çalışmamış. Hiçbir şey yok. Hiçbir çevresi yok. Yaşadığı ülkenin dilini bilmiyor, kelime bilmiyor. Ve çok memnun, özgüven patlaması, bir de suratına badana boya sürüyor ki 27 yıl televizyona çıktım arkadaş. Ben böyle kontür yapmayı bilmiyorum suratıma. Bunları da yani var ya, Uzmanlığım da yok. Dolayısıyla para başa alayım, kazanmıyorum. başa. Hala 30 yaşındayım ve hala bir işim yok. Herhangi bir meslek dalında bir uzmanlığım da yok. Dolayısıyla para kazanmıyorum. Hala ailemle yaşıyorum. Hatta kendime ait bir odam bile yok. Birikmiş bir param da yok. 30 yaşındayım ve hala evlenmedim. Aradığım o büyülü aşk, o doğru insanı hala bulabilmiş değilim. Ve tahmin edersiniz ki bir çocuğum da yok. 30 yaşında olduğum için şu an tüm bunların hepsini başarmış olmam gerektiğine inanan binlerce insan olduğuna eminim. Bu yaşıma geldim, hala tam Başarmış olman gerektiğine inanmıyoruz güzel kardeşim. Başarmayı denemiş olman gerektiğine inanıyoruz. Ama şunu sana söyleyeyim. Boya ve badanacılık konusunda ciddi kariyer yapabilirsin. Git bir boya firmasına, inşaat firmasına, müteahhitlik firmasına. Abicim de ben çok iyi boya badana yapıyorum de. Bak, seni o reyonun şefi yaparlar ya. olarak ne iş yapmak istediğimi bilmiyorum. Üniversitede okuduğum bölümle alakalı hiç çalışmadım. Hiçbir zaman da o kişi olmak istemedim. Herhangi bir dili ikinci dilim olarak akıcı bir şekilde hala konuşamıyorum. 4 yıldır Fransa'dayım ve hala Fransızcayı tam olarak öğrenebilmiyorum. Sen ya 4 yıldır Fransa'ya niye gittin o zaman ya? Çaban da mı yok ya, şu yaşadığım yerde bir merhaba diyeyim, bir köfte alayım, bir baget ekmeğe Fransız jambonuyla bir sandviç falan. Yok mu sende? Merhaba falan yok mu yani? Millet buradan oturuyor, İspanyolca öğrenmeye, Japonca öğrenmeye kalkıyor oturduğu evden. Yani küçücük aile evinden internet aracılığıyla. Sen Fransa'nın göbeğinde hani je m'appelle Hatice diyemiyor musun? Ha, bunu da mı merak etmedin ve bununla gururlu musun sen? Buna gurur mu duyuyorsun? Kimse senden başarı beklemiyor. Nobel ödülü, Pulitzer beklemiyor. Beyin cerrahı olmanı, uçak mühendisi olmanı beklemiyor. Sadece insana ait olan merak, minimum düzeyde entelektüellik, hayata bağlılık bekliyor. Yani 4 yıl yaşadığın ülkenin dilini öğrenmediğin için gururlanamazsın kardeşim. İnsan ziyanısın ya. Değilim. Hayatım boyunca herhangi bir başarıya imza atmadım. Ne kendimi ne de ailemi gururlandırabildiğim hiçbir alan yok. Kalırsa ailemin çoğu zaman başını öne eğdiğimi düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman okul derslerimde başarılı bir öğrenci olamadım. Ve bilirsiniz ki okul derslerine başarılı değilseniz hayatınız boyunca başarısız olarak damgalanmaya mahkumsunuzdur. Çünkü matematiği becerememişsiniz. Fen Bir şey söyleyeceğim. Peki o 3,5 kilo makyaj malzemesini hangi parayla satın aldın?
İşim yok, param yok, harçlığım yok, dilim yok, boyum yok, buyum yok, şuyum yok. Suratına sürdüğün makyaj malzemesini toplasak fondöteni, highlighter'ı, simli highlighter'ı, sıvı likit allığı, ondan sonra konturu, concealer'ı, vıttırısı zıttırısı sen suratına şu an 100.000 liralık malzeme sürdün koçum. Hangi parayla aldın? Sokakta mı dağıtıyorlar? Fakirlere yardım kuruluşu makyaj malzemesi mi veriyor? Yoksa sen halen seninle gurur duymayan ve laf ettiğin ana babanın parasını mı yiyorsun? Anlamamışsın ve edebiyatınız kötüdür. Yani siz başarılı değilsiniz. 30 yaşındayım ve hala bir arabaya sahip değil. Ki Avrupa'da buna sahip olmak oldukça kolay. Hala çoğu zaman bir ergen gibi davrandığımı söyler ailem. Herkes benden büyümemi bekliyor. Çünkü artık 30 yaşındayım. Anneme destek olan kızı olmalıyım. Evde yemek yoksa yapan kız ben olmalıyım. Eve misafir geldiğinde annemin sağ kolu olmalıyım. Çünkü ben 30 yaşındayım. Dediğim gibi 30 Oğlum 18 yaşında da olsan, 16 yaşında da olsan, 8 yaşında da olsan ev işlerinde, sokakta, herhangi bir yerde insana yardım edilir. Siz bunu da mı unuttunuz? Yok sen otur insan ziyarına oksijen tüket hiçbir şey yapma. Anca boyan böyle lappada luppada. Ve bunu da bize böyle geçerli bir şeymiş gibi anlat. Yani bak işe girmiyorum. Okulda başarısızım. Üniversiteye gitmedim. Çalışmayı denemedim. Para kazanmadım. Canım çalışmak istemiyor. Meslek beğenmiyorum. Anama yardım etmiyorum. Kendim eve çıkmıyorum. Ondan sonra onu da istemiyorum. Bunu da istemem. Şunu da istemem. Boyanıyorum. Ama gurur duyuyorum. Eyvah eyvah. yaşındayım ve herhangi bir başarıya imza atmış. Herhangi bir alanda uzmanlaşmış. Herhangi bir şey olamadım. Anlatabiliyor muyum? Bunu yaşayan insanlar olduğuna eminim. Kendini herhangi bir şey hissetmeyen. Yaşıtlarına dönüp baktığında herkesin yuvasını kurduğu, kariyerin basamakları hızlı adımlarla çıktığı, hem kariyer hem ailesini kurduğu. Öyle bir dönemdeyiz ki 30'lar. Fakat başaramadım. Başaramadım. Hiçbirisini yapamadım. Çevremiz Hayır bunu söyleyince tedavi mi oluyorsun yani? Hani şunu demeye getiriyor. Başaramadım. Yani insanlar benden bekliyor. Başaramadım. Ne olur başaramazsam ölür müyüz? Ben kendimi halen seviyorum diye kişisel olumlama yapıyor. Kızım kişisel olumlama böyle bir şey değil. Denememek zaten bir psikolojik sorun. Yani bir şeyi denemeye gönlün olmaması, başarmaya, çalışmaya, ayağa kalkıp birine yardım etmeye gönlün olmaması zaten ciddi bir motivasyon eksikliği, amaç eksikliği sorunu. Bu ciddi sorundan seni ciddi hani hocalar çıkarır ancak psikiyatrlar tabii o hocalar çıkarır inşallah diye düşünüyorum. Çünkü sen bunu marifet zannediyorsun. Bak boyanmayı başarmışsın hiçbir şey yapamayan ben bu işi çok iyi biliyorum der makyaj kursuna yazılır. Boyar birilerini 3 kuruş para kazanır. Anama yardım etmek bile istemiyorum 30 yaşındayım diye benden bunu bekliyorlar diyor. Evladım 8 yaşında da anana yardım edersin edebildiğin kadar. İçinde insanlık varsa yani. de baktığımızda kendimizi yetersiz hissetmemiz için o kadar çok şey var ki. Başarısızlık hissiyle kendimizi suçlayacağımız. Yılların gitti be kadın. Yılların gitti. 30 yıldır yaşıyorsun ve ne yaptın bu hayatta diye. Kendimize bile burun bükerek soracağımız bir soru. Ne yaptın? Fakat tüm bu başarısızlıklarıma rağmen geçmişe dönüp herhangi bir anımı bile o kadar değiştirmek istemiyorum ki. Bugün olduğum kadınla o kadar çok gurur duyuyorum ki. Hala hayat yolculuğumun başında olduğumu düşünüyorum. Hala kendimi tanımaya çalışıyorum. Neler yapmaktan hoşlanıyorum. Potansiyelim ne? Bu zamana kadar deneyimlemediğim fakat yaptığımda inanılmaz keyif alacağım şeyleri bulmaya çalışıyorum. Varacağım noktada kendimle çok gurur duyacağım. Ve biliyor musunuz ne annenizin ne babanızın ne de etrafınızdaki herhangi bir insan sizinle gurur duymasına ihtiyacınız yok ki. Önemli olan şu an size bu seslendiğim aynanın karşısında. Aynada gördüğüm kadınla ben gurur duyuyorsam bence bütün mesele bu. Bu videoyu neden mi çektim? Çünkü yalnız olmadığını bilmeni istedim. Yok tatlım sen bu videoyu biz sinirlerimizi bozmak için çekmişsin yani. Hani şu insan ziyanı bu yabancılar couch potato der. Kanepe patatesi. Yani patates gibi kanepede bütün gün oturan işi yok, parası yok, topluma faydası yok, ailesine faydası yok, kendine faydası yok. Bir yaşam birimisin. Boyanıyorsun güzel kime? Mesela hani koca da bulamadım diyorsun ya bu onun için bir çaba mı? Sadece kendini okşayıp çok güzelim demek için bir çaba mı? Neyini seviyorsun tam olarak bize de anlat. Yaşam yolculuğu diyorsun. 4 yıldır yaşadığın yerde en ufak bir kelime bir şey öğrenememişsin. Bir dil öğrenme gayreti olmuş. Nasıl bir yolculuk yapıyorsun sen yaşamında yani? Yani sırt çantasıyla ülkeler mi keşfediyorsun? Edebiyatın derinliklerine mi daldın?
felsefe kulüplerine mi üyesin? Ne yapıyorsun? Yaşam yolculuğun ne? Paran da yok, hiçbir şey yapamıyorsun. Çalışmıyorsun. Ya, bakmakla yükümlü olduğun kimse yok. Anana bile yardım etmiyorsun ve bununla gurur mu duyuyorsun ya? Tamamen şu etraftaki oksijeni tüketen bir varlıksın. Öyle söyleyeyim ben. Hani anlamıyorum. Hani niye var olduğunu unutmuş bu insanlar artık. Başarısızım, gurur duyuyorum modasını silin. Gençler de bunu görüp işte görüyor musun benim gibi çok var deyip takılıyorlar. Bunlar ne yapıyor acaba? Zararlı bir şeyler yemesinler de. Yani o yüzden arkadaşlar şiddetle kınıyorum böyle gençleri. Artık şu 30'undan sonra kendinizi kurcalamayı da bırakın. Çocukluk travmam, babam az sevdi. Annem kafamı hiç okşamazdı falan. Dayak kötek yemediysen, cinsel taciz görmediysen, büyük bir kaza, vefat, travma, çok böyle bir marjinal bir şey yaşamadıysa az sevil, çok sevil. Düzel kardeş. Bu da bir hastalık ve düzelebiliyor travmalar. Farkındaysan travmanın düzelt. Bize gelip temcit bile bir travma. 70'inde de travman o zaman yani. Şaşırıyorum arkadaşlar. Acıyorum, üzülüyorum ama gençlik böyle. Ben hiçbir gençle, çok gençle çalışamadım yani. 18 yaşında ben genel olmak için doğmuşum diyenler oldu. Delirdim. Böyle bir şey olmaz. Sabırsız. Zaten yakında isteseniz de çalışamayacaksınız. Bütün işlerinizi yapay zeka kapacak. Son olarak makyajı iyi yapıyor ama boya badana olur ondan. Hadise'nin söylemiyle biliyorsunuz bu aralar çok gündemde mayoyla çıktığından beri sanki ilk defa çıkıyor, sürekli çıkıyor yani, ama bir cevap verdi en son gelen yorumlara. Bitirelim bakalım bugünlük. Bu ya nasıl yakışmış daracık elbise, bu nasıl bir vücut diyorum ama ne kadar güzel bağlamış eşarbını, nasıl güzel kapanmış da diyorum. Hepimiz aynıyız. Hepimiz insanız. Ben de bazı günler sahnede mayo giymeyi seviyorum. Bazı günlerde böyle blazer, pantolon giymeyi seviyorum. Neden? Çünkü ben özgür bir kadınım. O yüzden. Bütün beni izleyen genç kızlara, benden sizlere tavsiyem, kendinizi sevin, kendinizi tanıyın. Öyle hayatı keşfedin. Arkadaşlar benden sizlere tavsiye, şimdi bu iki hanımdan aldığım örnekle ilerliyorum. Kendinizi sevin, hep sevin. Ne yaparsanız yapın, rezillik yapın, gidin ona buna bağırın, oranızı buranızı açın, onu terk edin, bunu alın, şunu aldatın, işe yaramayın, bütün gün oturun, anaya babaya cahçurt edin, çalışmayın, iş aramayın, yatın uyuyun, habire harcayın, işte öyle amip gibi yaşayın, onun simbiyotik ilişki, gidin böyle onun bunun şeyini yiyerek öyle takılın, bir amacınız olmasın, başarı olması hiçbir şey olmaz ama sevin kendinizi. Ben kendimi çok seviyorum. Kendimi çok severek becerebiliyorsanız sevin. Ya evlat olsa sevilmez bu. İnsanın bir de böyle kendini her durumda sevecek diye de bir kaidesi yok. Kendinin beğenmediğin yanların olacak ki bir amaç uğruna gideceksin ki düzeltesin o kötü yanlarını yani. Ben bunu anlamadım. Her neyse. Her gün kendini geliştirmek isteyen, mesela bizim Ayon Kulübü'nün bir amacı var. Kendinin en iyi versiyonu. Birçok Seda var. Yani Windows bilmem kaç gibi, anladın mı? Formatlanıyor. Her gün yediğim, içtiğim, gördüğüm, öğrendiğim, baktığım, tecrübe ettiğim şeyle yeni güncelleme. Nasıl geliyor iPhone'a güncelleme? Seda'ya da güncelleme geliyor her gün. Her gün kendinin bir iyi versiyonu daha olmak için biz bir Ayon Kulübü kurduk. Dostluk, kültür, sanat, felsefe, eğlence, şaka, arkadaş grupları, espriler, Zoom toplantıları. Her gün 2 saat bir canlı yayınımız var orada. Buradan ayrı olarak. Sizleri de bekleriz. Bu ana sayfamda, profilimde telefon numarası yazıyor. Arayın lütfen. Aramızda görmekten çok mutluluk duyarız. Ünlü sunucularımız, tiyatrocularımız, kürsü hocalarımız, çok değerli insanlar var. Çok değerli fikirlerini paylaşıyorlar. Tiyatro oyunu bile oynuyoruz. Bir arkası yarın sahneye koyuyoruz şimdi. Sesli tiyatro. Ondan sonra kitap kulübümüz var bu gece mesela. Kitap kulübü gecesi falan. Gayet güzel. Bekleriz hepinizi. Yararlı şeyler yapmak istiyorsanız, bir şey öğrenmeyi size heyecan veriyorsa. Ben şeyler arası yolda arabayı sağa çektiğimi biliyorum. O zaman Google'a giriliyordu çünkü. Meraktan bak, otobanda sağa çektiğimi biliyorum. Google'a girebilmek için.
Şimdi Allah'tan Grok, ChatGPT sesle çalışıyor yani. Meydan Larus ansiklopedisi alabilmek için pahalıydı. Neler yaptığımı biliyorum. Sonra onu alıyordun, paran yetiyordu. Cilt cilt, 3 cilt, 3 cilt alıyordun. Paran yettiğinde bilgiler güncelleniyordu. Sonra eski yeni bilgilerle ilgili o şeyin modası geçiyordu ansiklopedinin. Biz öyle çağlardan geldik yani. Öğrenmek şimdiki gibi parmağının ucunda ciddi değil yani. Araştırırdın, sayfa sayfa bakardın, o konu başlığının altında bulamazdın. Bu bir biyoloji çalışırdın, elinde kitap. Şu konu başlığının altında açıklama yok, bu konu başlığı. Bu ansiklopedide yok, fen ansiklopedisi. Biz böyle araştırmayı öğrendik. Şimdi adama diyorum ki veya bir yanımda çalışana veya bir tanıdığım gence şöyle bir şey var biliyor musun diyor. Ha bakarım. Sonra böyle. La baksana. Bak. Ne zaman bakacaksın? Dayanamıyorum. Ağırkanlılığa, yavaşlığa, gelişmemeye, geliştirmemeye, akılsızlığa tahammülüm yok arkadaş. Sizleri çok seviyorum. Beğenirseniz Allah razı olsun. Beğenmezseniz ne haliniz varsa görün. Abonelik istiyorum gerçekten beni görmek istiyorsanız. Burada biraz güçlü olalım çünkü. Hoşça kalın, sevgi ve saygımla.